Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Astro datalar, yapay zeka öğrenme. Achtung, başlıyoruz. Başlamadan önce sizden ricam bol bol like ve bol bol yorum ve isteyen olursa ertesi gün için kendi haritasına özel soruları varsa kurtbay76@gmail.com üstünden bana ulaşıp mail gönderip soruların cevaplarını alabilirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. SolarFire'ı açalım hemen. SolarFire'ı açalım. Ve bugün 11 Nisan ve Pazartesi gününe atlayalım hemen. Pazartesi günü gökyüzü göründüğü gibi Ay Balık burcunda olacak. Mars Koç burcuna giriş yaptı. Ay eksi bir burçla başlıyoruz haftaya. İnceleyelim. Merkür eksi bir burçta, Balık burcunda. Zihin mantıksal çalışmaya çalışır ama sezgisel hareket eder. Neptün Koç burcunda, artı bir burçta. Kolektif alanda fark etmediğimiz her şeyi hayatımızda, yaşam alanımızda fark etmemizi sağlar. Bu Plüton Kova'da bir üst boyuta, bilince gidebileceğimiz, fark ettiğimiz şeyler üzerinde çaba sarf edip gidebileceğimiz manasına gelir. Fark ettikten sonra. Mars kendi evinde Koç burcunda. Achtung! Oldukça mücadeleci ve bizi ileri ittiren pozitif bir enerjidir. Artı, Merkür eksi, Neptün artı, Mars artı, Satürn yaşam alanımızda otorite ve disiplin kurmamız gerektiği manasına gelir. Kendi yaşam alanımız ve sınırlarımızı koruyup orada disiplinin bir inşa alanı yaratmamız gerektiği manasına geliyor. Satürn Koç burcunda. Güneş yıldızı artı, Satürn eksi, Güneş artı, Venüs Boğa burcunda eksi bir burçta. Uranüs kendisi artı, Boğa burcu eksi. Jüpiter yukarıda kendisi artı, Yengeç eksi. Yaşamımızın merkezi Yengeç 4 numaralı evi yönetmekte. Şimdi Plüton artıda, Merkür ekside. Şimdi artı eksi önce şuna bakalım. Ay haftayı kaç burçta eksi veya artı burçta tamamlayacak? Haftanın başında Balık burcunda eksiyle başlıyor. Haftanın ortasında Koç burcunda bir yeni ay var artı. Ondan sonra cumartesi ve pazar Ay Boğa burcunda eksi. 2 eksi 1 artı kutup. 2 eksi 1 artı kutup. Yani önümüzdeki hafta mücadeleci olmak zorundayız. Eksiyi eksiyle birleştirip ondan bir artı yaratabilmek için algoritmada. Matematika yanılmaz. Matematik yanılmaz. Yaşayıp görürsünüz. Şimdi önümüzdeki hafta şimdi dikkatimi çekti. Bir olay daha söz konusu. Hangi olaymış? Ne günmüş o? Çat. Salıyı çarşambaya bağlayan gün Merkür Balık burcundaki yolculuğunu sona erdiriyor ve artı bir burcu olan Koç burcundaki yolculuğunu görüyorsunuz burada. Merkür Balık hem algoritmada. Hop atlatıyoruz bugün. Merkür Koç burcunda. Bir eksi gitti. Artı. Artı burçları sayalım. Kova. Koç. Bu kadar. Eksi burçları sayalım. Gezegenlerin toplandığı. Plüton. Venüs ve Jüpiter. 3 tane eksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artı.
Yani Koç burcu stelyumu haftaya damgasını vuracak. Yaşam alanımızda kaç tane gezegen varsa o kadar canlılık katar. İçerisinde gezegen olmayan bir ev aktif değildir. Oraya o gezegen aktivasyonu getirir. Ama önemli olan o burç karakteristik mapta o gezegenle anlaşabiliyor mu? That is the question. Plüton eksi dönüştürücü bir gezegen bizi üst bilince taşımaya çalışıyor. Merkür, Neptün, Mars, Ay, Satürn, Güneş bizi yaşam alanımızı, Zodyak'ta 1 numaralı evi temsil eder, yaşam alanımızı inşa etmemizi, üst bilince taşımamızı istiyor. Bunu yaparken Venüs ve Boğa değerlerimiz konusunda daha estetik, daha üst bilgi, aynen daha estetik, daha üst bilgi ve daha üst frekansa çıkarabileceğimiz muazzam fikirler ve krizler yaratıyor. Ayak uyduruyorsa çok güzel yaratıcılık verir Uranüs. Ayak uyduramıyorsa kriz verir. Kriz verir. Çünkü sen ayak uydurmuyorsun. Jüpiter Yengeç burcunda, Yengeç eksi Jüpiter artı olmasına rağmen daha önce de açıklamıştım. Bütün eksi olasılıkları birleştirirsin Jüpiter gezegeniyle ve Jüpiter'in yaratıcılık alanına eksi çarpı eksi, eksi çarpı eksiye, artıya dönüştüre üst üste koya bir yaşam inşa edersin. Nerede? Yaşam merkezinde. Yengeç burcunda. 4 numaralı evde. Hayatının merkezinde. Önümüzdeki hafta Koç burcunda yeni ay var. Bu yeni ay yaşam alanımızda geçtiğimiz süre zarfında yeni level'a geçiş yapmıştık. Hangi level'a? Plüton Kova'daki üst bilinç level'ına. Daha üst frekansa geçiş yapmıştık. O geçişin şimdi güncellenmesi geliyor yeni ayla. Artı bir olaydır yeni ay. Koç burcu enerjisi taşır. Ve Koç burcunda oluyor double artı. Bunu olabildiği kadar pozitif yönde kullanılması gerekiyor matematiksel olarak. Mantığınızı kafaya oturtun. Dümdüz matematiksel olarak algoritmanızı hazırlayın ve run tuşuna basın. Aşağıda successful, zero, hata yok, kusursuz diyorsa dümdüz yardırın abi. Mantık, matematik. Bunun başka şeyi yok. Mantık ve matematik. Şimdi burçlara geçersek. Geliyoruz en başa Koç burcuna. Koç burcunda Mars nereye giriş yaptı? 1 numaralı eve. Yükselen Koçlar. Yaşam alanınızda bütün olasılıkları keşfedip onlarla inşa etme arkadaşım. Aynen. Ve ay nerede? Balık burcu, Koç burcu, Boğa burcu. Geçmiş kapanmalar, unuttuklarımız eksi, geçmiş kapanmalar. Yapabiliyorsan eksi çarpı eksi artı yaparsın. Ve bunu yaşam alanına taşırsın yeni ayda. Ve ondan sonra değerlerinle ay Boğa burcunda yukarıda Plüton'un sana vereceği dış bağlantılarla, hangi bağlantılarla üst bilince taşıyabileceğini sana gösterecek. Ve onunla kendi değerlerini daha üst bir frekansa yeni ayla aktarma, oturtma ve geliştirme prosedürlerini teker teker gerçekleştirebilirsiniz. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Haftanın sonunda Ay, Venüs, Jüpiter, Ay, Venüs, Uranüs kavuşumu olacak. Sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Yeni ay özellikle. Yeni ayın hemen akabinden sonra. Artık ve orada çok güzel hazır gelmişken güncellemeleri oturtup yeni level'da artık
haftanın başına yeni ayla keşfettiğiniz yerleri tıkır 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 oturtmaya başlayın. İşlemeye başlayın arkadaşlar. Bu. Net. Gelelim boğa burçlarına. Boğa burçlarının olayı 12 numaralı ev. Geçmiş her şeyi son kez gözden geçirip ondan sonra yeni ayla bak geçmişi gözden geçiriyorsun 12 numaralı evi. Bitti mi her şey? Bu level'a geçtin ama son olarak geçmişi check etmek istiyorsun. Bitti mi? Bitti. Yeni ayla beraber çünkü 12 numaralı evinde olacak yeni ay. Önce dış bağlantıları kontrol et. Ay balıkta. Ettin mi? Ondan sonra eder etmez. Geçmiş her şeyi kapatmak için son kez sıfırla ve yeni ayla beraber o yeni ay enerjisini al. Yaşam alanında bunlarla beraber hangi değerleri inşa edebilirsin? Bunu yapmak zorundasın sayın Güneş burcu ve yükselen burcu. Boğa zaten sürprizlerin olacak. Uranüs bir numaralı evde, Venüs bir numaralı evde. Merkür Koç burcuna geçiyor. Yeni ay Koç burcunda. Orada koskocaman bir Koç stelyumu var. Hala o Koç stelyumuyla öndeki süreci kendi alanını inşa edip güncelleyeceğine hala geçmişle vakit kaybetmek istiyorsan faturayı sen ödersin kardeşim. Faturayı sen ödersin. Net. O fatura öyle böyle bir fatura olmaz. Niye? Nereden biliyorum? Çünkü 10 numaralı evinde Plüton var. Kariyer evinde. Yakar geçer. Affetmez. Matematik. Matematik bu. Matematiğine oturmadı mı? Oturmadı. Bitti. Yık. Yık. Yıkar orayı. Zaten sen orayı Boğa burcunda, ay balık burcundan Koç burcuna geçecek. Koçtan Boğa'ya yeni ayla beraber geçerken onun o çıtır yıkılmalarını göreceksin. Plüton onu yıkacak orada. Onlarla beraber o uçuruma gitmek istiyorsan keyfin bilir. Ama bu tarafa geçmek zorundasın sayın Boğa. Bunu baz al da hareket et. Aksi nan. Çünkü Jüpiter 3 numaralı evde yakın çevrende buraya gel bu olasılıkları kullan diyor. Artık bunu görmüyorsan o yuh. Aynen. Gelelim İkizler Burcu'na. İkizler Burcu'nda olay nerede? Ay Balık Burcu'nda olacak. Hafta başında hemen kariyer evini inşa et. Son inşa aşamalarını bitireceksin. Oradan 11 numaralı eve dış bağlantılar evine geçip onları al. Dış bağlantı al. Kendi yaşam alanında hayatının merkezinde inşa et. Koç burcu yeni ayıyla. Algoritma oturdu ya. Algoritma artık iyice oturmuş olması lazım. O son rütuşları tamamla. Kariyer evinle dış bağlantılar arasındaki son rütuşları tamamla. Ondan sonra son kalan dış bağlantılarına start vermek zorundasın. Ondan sonra o değerlerini al. Önümüzdeki haftanın sonunda Ay Boğa burcuna geçtiğinde 12 numaralı evinde otur. Ne oldu? Ne yaptım? Nasıl geçti? Ne yapmalıyım? Bitti. Oradan çıkaracağın sonuçla ondan sonraki haftanın başında Plüton 9 numaralı evde orayı nasıl inşa edeceğini gösterecek zaten. Tık 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 tık. Çünkü bu akşam ve yarın Ay Plüton kavuşumu var. O sana neyin nasıl geçtiğini en çıplaklığıyla Mars 11 numaralı evde koşturmak zorundasın. İçgüdüsel olarak oraya itilecek şimdi. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Olsa dükkan senin. Matematik yanılmaz. Gitme görürsün ne oldu. Dediğime geleceksin. Matematik boru değil. Gelelim yengeç burçlarına. Sizin durumunuz nedir? Kariyer evinizde bir yeni ay var. Gölgelerin gücü adına. Kariyer evinizde bir yeni ay var. Önce hayatınızı film şeridi gibi. Siz psikik insanlarsanız yengeç, kardinal. Ay balıkta olacak haftanın ortasında balık psikik. Su elementi, psikik, sezgisel. Film şeridi gibi hayatınız önünüzden geçecek. Hangisini istiyorsunuz, hangisini istemiyorsunuz, hangisini yapmak zorundasınız. Bak, hangisini istiyorum farklı bir şey,
Hangisini istemiyorum? Farklı bir şey. Hangisini yapmak zorundasın? Onu gözden geçirmek zorundasın Sayın Yengeç Burcu. Onu yaptıktan hemen sonra Boeing sesiyle Koç burcunda yeni ay. Kariyer evinde istiyorsan yapma. Bütün hareket full oraya. Telefon sürekli onunla çalacak. Yeni güncelleme, yeni süreç başlıyor. Yani o yaşam alanında artık her şey akmaya başlıyor. Damarlar oturdu. Algoritma tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır tıkır akış oraya başladım. Oraya koşmak zorundasın. Çünkü oraya koşmazsan haftanın sonunda Ay Boğa burcuna geçtiğinde orada Uranüs sana kriz yaratır. Burası tam olmamış diye. Ama ben bu tarafta meşguldüm hala. Olmasaydın. Venüs de orada çünkü. Olmasaydın bana ne diyecek? O zaman sen orada takıl, ben burada krizi yaratırım. Sen oraya toparladıktan sonra bu krizi toparlamak zorunda kalırsın. Çünkü bırakmadın. Ayak uydurmadın. Matematiksel davranmadın. Mantıksal hareket etmedin. O zaman sonuçlarına sen katlanacaksın. Haftanın başındaki aşırı duygusal ve psikişi dinlemedin. Tamamlamadın. Gelmedin. O zaman buna katlanmak zorundasın. Yaptın mı? Bıraktın mı? Mantıksal hareket ettin mi? O zaman zaten benim eşliğimde sana sürpriz gelişmeler olacak. Bana eşlik etmezsen o sürpriz gelişmeler krizlere dönüşecek. Dış kaynaklar krizleri. Hadi o krizleri sonra içeri al, bir de yapılandırmaya kalk. Artı 2 demek varken niye eksi 1 ile idare edeceksin? Bu net. Çünkü aksi takdirde Plüton başkalarının kaynaklarıyla sana kriz yaratacak. Tertemiz. Jüpiter bir numaralı evinde bütün olasılıkları önüne koy. Abi, o zaman sen niye kaşınıyorsun? Aşırı duygusal hareket ediyorsun derim sana o zaman. Bitti. Gelelim aslan burçlarına. Ey aslanlar. Şimdi sizde olay nedir? 9 numaralı evde yeni ay var. Tarot'ta buna yıkılan kule deniyor. İnandığın, felsefen, tutunduğun, doğrular hayatın, orada bir yeni ay var. En üst mertebe, profesyonellik aşaması. Buna astroloji dışındaki dilde dekanlık, üniversite belgesi ve doktora, o alan deniyor. Yani profesyonelliğin de ötesine geçti. Bitti. Orada yeni ay var. O yeni aydan önce dış kaynaklar, başkalarının bağlantılarını yöneterek son yapacağın yürütüşlerle beraber kendi kaynaklar ve kendi alanına döneceksin. Kendi o kulene. O kuleyi cilalayacaksın. Cilalamak zorundasın. Oraya artık son oturtacaksın. O yeni ayla beraber. Çünkü ondan sonra start ediyor. Kapıyı aç. Dışarıda İnandığın hayat üstüne kurduğun yaşam alanın var. Hemen kapıda değerlerin. Boğa. Hemen kapıda değerlerin. Orayı kapattık da oraya oturtmazsan hangi değerleri nereye taşıyacaksın? Mantıklı ol. Haftanın sonunda çünkü Ay Boğa burcuna geçecek. Uranüs Venüs kavuşumu var. Sürpriz gelişmelerin peşinde koşup da inşa etmek varken niye kaybedesin? Ama benim inandıklarımla doğru değil. Demek ki senin inandıkların yanlış. Yani sen matematiğine o kadar güveniyorsun ki, düz mantık matematiğine. Etrafındaki dönen evrensel algoritmayı hiçbir şekilde görmüyorsun. Ona güncellemek zorundasın. Nokta. Bitti. Sezgilerine gidiyorsan zaten nerede bir çelişki olduğunu fark edip orayı düzeltmen gerekiyor. Yapmıyorsan, yok ben sizden daha iyi bilirim. Gör, fatura bak nasıl çıkıyor. Fatura nereden çıkıyor? 7 numaralı evde. Ciddi kırılma yaşarsın. Bizden söylemesi. Çat diye kırar orada. O kuleyi çat diye kırar. Olmamış mı? Baştan yap. Gelelim Başak burçlarına. Sayın Başaklar. Yeni ay başkalarının kaynakları üstünden dönüyor. Kendi yeteneklerinle başkalarının kaynakları üstünden yapacağın yöneticilikle kendi kaynaklarını yaratma stili bu başlıyor. Matematiksel olarak. Başkalarının algoritmalarında
Senin yeteneklerine göre sana geliyorlar. Bizim algoritmamızda bozuk yerler var diyecekler. Ama senin yeteneğin bizim algoritmamızdaki bozuk yerleri, güncellenmemiş olan yerleri güncellememizi sağlar. Nerede bir düzeltme yapmamız lazım, yapmak zorundayız. Yeni ay orada. Haftanın başında ciddi manada yapacağın her hamle daha sonra bu taleplerin gelmesini sağlayacak. Mayday, mayday. Aynen. Ondan sonra onlardan devşirdiğin her şey, yaptığın her şey, eksi çarpı eksi eşittir artı diye yaratıp başkalarının kaynaklarını da yönlendirdiğin her şey senin kaynaklarına bir kanal açacak. Bir kanal açacak. O kanal senin yeni kanalınla güncellenme haline, tepkimeye girecek. Eksi çarpı eksi artı, eksi çarpı eksi artı, eksi çarpı eksi artı, al. Eksi çarpı eksi artı, al. Eksi çarpı eksi artı, al. Matematik. Bitti. Plüton nerede? 6 numaralı evde. Organizasyonunu iyice bir yönlendirmen gerekiyor. Plüton'un akışını orada. Orada sana Plüton mıknatıs gücünü nereye doğru döndürüyorsa onu takip edeceksin abi. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü o üst bilinç. Onun aksine hareket ettiğin her şey seni aldı. Olmuyor. Ne oldu? Bu sistem güncel değil. Orada çalışmam ben. Bir gireceksin. Error. Yok. Onu takip etmek zorundasın. Ki ondan sonra atacağın her adım sana önümüzdeki süreç için çok daha güzel fikirler ve fırsatlar verecek. Ay Boğa burcunda Uranüs-Venüs kavuşumu. Yorulacağın bir hafta olacak ama yorulduğuna değecek olan bir hafta olacak. Bu. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Sayın teraziler nedir ne değildir? Sayın teraziler sizin konu ciddi işler ve ciddi ilişkiler ve imza attığınız kağıda imza attığınız her konu dahil. Her konu. Haftanın başında organizasyonlarınızı gözden geçirin. 6 numaralı ev ay balıktayken son olarak organizasyonları tık diye taşı koydun mu? Tık. Ve emin misin? Evet, tamam, bizden günah gitti. Yine ay, Mars, Satürn, Güneş hepsi orada. Ciddiydin. Sen ciddiydin, biz de noktayı koyduk kardeşim. Bundan sonra buradan dönüş yok. Ondan sonra artık bir de üstüne başkalarının kaynaklarını ekleyeceğiz. Kat üstüne kat çıkacaksın hayatında. Kat üstüne kat çıkacaksın önümüzdeki hafta hayatında. Jüpiter 10 numaralı kariyer evinde buna bütün olasılıklarla destek verecek ve Plüton da bütün yaratıcılığınla oraya onu da yapabiliyor muyuz? Evet, o zaman şöyle yapabilir miyiz? Plüton üst bilincine uyuyorsa neden olmasın? Uyuyor, baktım sonuna kadar görüyorum. O zaman yardır. Sayın Taner, o zaman yardır. O zaman niye duruyorsun? Git oradan seslen bize. Bunu da kullanabilir miyim? Çünkü görüyorsun, kardinalsin. Bizim görmediklerimizi de görüyorsun. Yapmak zorundasın Sayın Terazi. Aksi takdirde o fırsatın hepsi kaçar. Görseydin. Gidip baktın mı? Çünkü bak ne yaptın koç? Fark ettin. Git bak. Güncel mi? Bu güncellemelere uyuyor mu? Evet. O zaman dönüp bağlantı kur. Kurduktan sonra yardır. Bitti. Net. Çünkü kaynak, Venüs kaynağı başkalarının kaynakları üstünden geliyor. O bağlantıyı kurmak zorundasın. Bitti. Gelelim Akrep burcuna. Sayın Akrepler. Çift yönden ilerliyorsunuz. Hem kendi güncellemeniz hem bulunduğunuz level'ın güncellemesi. Çünkü Plüton Kova'da o kadar hızlı güncelleyip daha üst aşamaya götürecek ki herkesi. Sizde önümüzdeki hafta start veriyor. Önce senin zihninin güncelliği, ondan sonra alanını güncelliği. Bu alan daha yeni. Düşün Plüton Kova ne kadar hızlı hale geliyor. Bitti. Haftanın başında yaratıcılığını kullanıp sonraki level'a daha neler katabilirim? Sen susun, balık su. Ne katabildiğin hakkında sezgilerini, mantığını, matematikle birleştirip
O organizasyonu götürebildiğin kadar ileri götür. Çünkü 4 tane gezegen var, boru değil. O da gezegenin, bir de o gezegenin ortasında yeni ay var, düşün. Oraya girdin balıklama. Patır kütür girdin. O algoritmaya oturttun. Bir de üstüne yeni aydan sonra Ay Boğa burcuna geçip Uranüs fırsatları ve Venüs estetiği getirecek üstüne. Bitti artık. Orada Akrep burcunun show time'ını izleyeceğiz. Eğer düz mantığından çıkabilirse. Çıkamazsa, yani kilitlenmiş bir akrep görüyorsanız çıkamadı bu. Direkt söyledi, çıkamamış bu. Kilitlenmiş çünkü. Niye? Düz mantıkla devam etmiş. Sezgilerini takip etmemiş. Sezgilerine mantık ve matematik oturmamış. Düz bakıyor. Niye? Çünkü Plüton kovayla ters. Plüton kovada ama Plüton kovaya ters aslında. Bu akrepleri çünkü akrep burcunun bir numaralı gezegeni kim? İlki Mars. O da Koç'ta, ters tarafta. Hadi. Senin için zor bir hafta. O yüzden mutlak matematikle ilerlemen gerekiyor. Kendi istediğinle ve gördüğünle değil. Çünkü senin gördüğün bu, matematiğin dediği bu. Yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi yay burçlarına. Sayın yaylar. Haftanın başında hayatınız merkezini iyi kontrol edin. Size ters ne geliyorsa gidin acaba niye ters geliyor diye bakın. Sebep? Çünkü ay balıkta, balık gezegensel olarak sizin ters burcunuzdur. Jüpiter, balık, yay. Balıkta size ters gelen ama aslında düz görün, yani işleyen ama size ters gelen. Ulan bunda bir yanlış var. Yanlış yok. Senin bakış açın yanlış. Onu düzelt. Tek doğru o değil. Tek doğru o değil. Çünkü sen onu yapmazsan bir gün sonra yeni ay 5 numaralı evinde. Sabah kalktığında enerji patlaması. Ben dün nasıl görmemişim onu? Ben dün seni nasıl gözden geçirdim? Bana çok ters gelmişti. Yapmadım. Şimdi kaçırdım. Hayır buyur buradan yak. Şimdi kaçırdım. Kaçırdığını mı yanacaksın matematiksel olarak? Senin mantığına uymuyor diye mi? Senin doğrularına, mantığına uymuyor diye mi? Algoritma error veriyor. O error'un bir sebebi var değil mi? O error'u takip etsene. Error'u niye görmezden sonra da hallederim. Yayın tipi göstermiyor, sonra hallederim ben bunu. Şimdi halledeceksin. Satürn Koç burcunu şimdi hemen yap diyor. Yaptıktan sonra devam et diyor. Bunu yapmak zorundasın yoksa kaçırırsın. Ve kaçırırsan da o organizasyondan 6 numaralardaki son organizasyonda orada olmadığın için ya da şöyle değil, oradaydın diyelim çünkü bunu erteledin. Yaptın. Bu sefer ertelediklerin matematiksel olarak elinden çıkmak zorunda kalacak çünkü erteledin. Sen ikisini aynı anda muazzam yaparsın. Sen yaysın. Işık hızında hareket edersin. Plüton'la aynı hızda gitsene. Sallayacağına. Tertemiz. Jüpiter zaten başkalarının kaynaklarından sana yolda destek verecek. Senin dar matematiğin buna destek vermiyor diye hiçbir şeyi iptal edemezsin. Sana orada hareketten 8 numaralı eden zaten destek edecek. Başkalarının kaynakları üstünden. Orada zaten Satürn'ün takdirini alacaksın ve sırf Satürn'ün değil başkalarının takdirini alacaksın. Onlar da sana oradan hop vay be bu nasıl yetenek diye gelecekler. O zaman üstüne bunu da koy. Hadi ya bu hiç hesapta yoktu. Buranın sürprizi. Hadi. Gelelim Sayın Oğlak burçlarına. Sayın Oğlak var. Hayatlarının merkezinde bir şey var. Resmen showtime var. Ama bunu yapabilirlerse kendi elinizle oraya nokta risk diye gördüğünüz yere kendi elinizle nokta koymak zorundasınız. Kendi ellerinizle. Ama bu çok riskli. Senin fikrini soran oldu mu? Senin fikrini soran oldu mu? Ama bu benim yaşam alanım. Evet. Aynı zamanda o benim diye yırtındığın yaşam alanının güncellenmesi de senin elinde.
Onu nasıl elinde tutmak zorundaysan güncellemeyi de yapmak zorundasın. Bitti. Nokta. Mantık hatası verirsin yoksa. Sürüm güncellenmez. O benimki garantiydi ama güncel değildi. Ya, ne yapacaksın onu? Haftanın başında bak 2 numaralı evinde Plüton var. Kendi ellerinle sana yıktırtmasın bunu. Noktayı koymadın değil mi? Evet. Yık onu. Yıkamam. Yık. Yıkmazsan yıkacak her şeyi çağır. Yık. Der. Plüton sana. Haftanın başında sen o haberleri al yakın çevrenden. Sonra onu yapma. Ben sizden daha iyi biliyorum de. Ondan sonra gör bak kendi hayatının merkezinde neler oluyor. I'm straight. Direkt ölüm sopağında gibiyim. Çünkü ondan sonra bunu yaparsan o noktayı son koyabilirsen 5 numaralı evde sürpriz var. Hayatının merkezinden bir adım ileri git. Bir şeyler yapmak için tık sürpriz gelişmeler. Uranüs Venüs sürprizleri. Ne oldu? Son noktayı koydun. Bu ödülü aldın. O risk gördüğün oran düşmeye başladı. Hani ya şunu yaparsın. Ya bunu yaparsın ya da oturur ağlarsın. Seçim senin. Seçim senin. O da yapacak hiçbir şey yok. Abi ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinde. Yengeç var. Yengeç burcunda. Jüpiter var ya. Abi her yönetim senin. Olasılıklar senin. Yaptıktan sonra sürprizler de senin. Bunun dışında uç derece mantıksız ve matematiğe aykırı davranıp burayı yıkmak da senin elinde. Seçim senin. Gelelim şimdi kova burçlarına. Tam şurada ve yakın çevrede nükleer patlama. Gelen gelene diye. Abi kaç tane gezegen var orada? Boru mu? Aynen kaç tane gezegen var orada? Haftanın başında kendi değerlerin konusunda sezgilerin sana ne diyorsa şunu yaparsan daha zenginleşir. Çünkü balık boru değil. Ay düğümü de orada. Şunu yaparsan daha zenginleşir. Şunu yaparsan instincts, sezgilerin bunu yaparsan daha da zenginleşir. Geçmişten bunu da kat, bu tecrübeni de kat, bunu şunu da kat, şunu da kat. Ondan sonra yeni ay 3 numaralı ev. Sıfırlandı. Zzz, güncellendin. Zzz, bütün gezegenler orada oğlum. Zzz. Ben hayatımın merkezinin bu noktaya geleceğini rüyamda görsem Serap'tı derim. Çünkü ondan sonra orada Venüs'te boğa var 4 numaralı evde. Sürpriz, aykırı, üst bilinç gelişmeleri. Çünkü Uranüs senin ikinci yönetici gezegenin. O güncellemeye gönüllü olursa çünkü senin kötü bir alışkanlığın var. Senin ilk yönetici gezegenin Satürn. Alışkanlık bağımlısı. Kökler bağımlısı, geçmiş bağımlısı. Satürn orada o kadar o bağımlı var. Yani bak Yengeç 1, Oğlak 2, Akrep 3, Kova 4. Hadi. Daha Boğa ile Akrep'i saymadım bile. Bunlar geçmişe en bağımlı burçlar. Seninki Satürn yüzünden, Oğlak'ınki de Satürn yüzünden, Boğa'nınki kendi kalınlığı orada yapacak hiçbir şey yok. Akrep'in Plüton sabitliği ve Mars double sabitlik. Aslan burcunun da Güneş yıldızının kattığı egonun ben en iyisini bilirim sabitliği. Ben bilmiyorsam yoktur sabitliği. Sen önümüzdeki hafta değerlerine muazzam değerler katabilecek fırsatlar bulacaksın Sayın Kova. O güncellemeleri, bak haftanın sonu senin 4 numaralı hayat merkezi evinde olacak. Onları görmeyip, kendini güncellemeyip o sürprize hazırlanmazsan, o sürpriz değil aslında zaten. O güncelleme geldikten sonra otomatik olarak fark edeceksin. Buymuş. Güncelleme deyince fark etmiyordun daha. Burnunun dibindeydi ya. Allah Allah tabii. Yapacak bir şey yok. Bir numaralı evde Plüton var. Ve organizasyonlara atılmaya kalktığında orada da Jüpiter'in desteği var. Üst üste hatta 3-4 kat daha arttırabilirsin. Nokta. Buna hiç kimsenin bir itirazı yok. Zaten sonuçta Plüton seni oraya götürecek. Bitti. Net. Bunu yapmazsan Satürn'e tutulursa bir öndeki alışkanlıklarında kalmak. Bırak şu direği. Bırak. Mümkün değil.
Bırakmak zorundasın. O direkt sonra avucun arasından kayıp yer altına gidecek. Ne oldu? Ben bir önceki level'a gidip ben de mi gelmek zorundayım? Bana tutundun. İlerlemedin. Normal. Matematiksel olarak normal. Bitti. Gelelim şimdi. Gelelim. Balık burçlarına. 12 numaralı evde. Bitti. Evet. Senin Showtime 2 numaralı evde. Yeni ay değerlenir. Haftanın başında yaşam alanını hem mantıksal hem sezgisel, psikolojik olarak kontrol. Sezgilerin, bedenin sana nereye git diyorsa bil ki orada bir yapılması gereken bir şey var. Oraya gittin mi zaten yeni ayla beraber onu da fark edeceksin, ötekini de fark edeceksin, ötekini de fark edeceksin, ötekini de fark edeceksin. Oradan balık halinde oraya, öbür tarafa, öbür tarafa, öbür. Bağ kuracaksın hepsine, öbür tarafa, öbür tarafa. Senin 5 numaralı evinde Jüpiter var kardeşim. Yaratıcılığa yaratıcılık atıyor. Bir de 28-29 derece boru mu? En hızlı bir şekilde. Plüton nerede? Arkadan götürüyor. Her attığın adımda bir güncelleme daha alıyor. Her attığında bir güncelleme daha alıyor. 12 numaralı evde Plüton. İçeriden yapıyor güncellemeyi. Bir güncelleme. Hem güncellemeden sonra adımı attın yaptın. Ana bu da vardır. Adımı attın yaptın. Algoritma güncelleme üstüne güncelleme alıyor. Güncelleme üstüne güncelleme alıyor. Çünkü Plüton kova. Güncellemeyi Uranüs'e kadar götürecek. Yapacak bir şey yok. Üst bilinç. Matematiksel olarak update arka arkaya. Çünkü level kapanıyor. Yapmak zorunda. Nasıl bilgisayarına format attın? Açtın. Güncellemeni de yükle geldi. Yaptın ha. Arka arkaya saatlerce güncelleme oluyor. Aynısı burada da geçerli. Orada ne olacak? Burasının aynısı. Çünkü o bilgisayar dünyası bunun kopyası. Orada olan şey burada olmak zorunda. Çünkü o alana geçiş yapıyoruz. Uranüs nedir? Teknoloji. Bitti. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik benden arrivederci. Eyvallah.